Videomdan yeni bir çalışmamdan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da sizinle bu kısa kollu hırkayı, bebek hırkasını çalışacağız arkadaşlar. 0-1 yaş grubu ama 1,5 yaşa kadar olabilecek bir hırka. Çünkü bebek gelişimi farklı olduğu için, çocuk gelişimi farklı olduğu için 1,5 yaşa kadar olabilecek bir hırka arkadaşlar. 5 düğmeden oluşuyor. Buraları bu şekilde detay yapmak istedim. Tabi siz daha değişik detaylar uygulayabilirsiniz. Ve ipimizden de arkadaşlar bu şekilde iki ipimizden de yarımdan fazla ip gitti. İpin tanıtımını da arkadaşlar videonun içinde yaptım. Hırkamız kısa kollu bir hırka arkadaşlar. Bunu uzun kollu yapmak isteyen arkadaşlarımız videoda da izah ettim. Kol kısmını arkadaşlar ben buraya 15 ilmek attım. Kolu siz 20 ilmek daha ekleyerek 35 ilmek atarak kolu uzatabilirsiniz. Bedeni de büyütmek isteyen arkadaşlarımız 5-6 ilmek ekleyerek bedeni büyütecek ve boyu uzatacak. Ben 40 diş haroşadan sonra üst bedene geçtim. Burada 44-45 haroşadan sonra üst bedene geçebilirsiniz. Yani bedeni büyütmek isteyen arkadaşlarımız boyunu uzatacak. Eline de 4-5 ilmek 4-5 ilmek yani çift ilmek atalım isterseniz. 4 veya 6 ilmek atarak bedeni de büyütebilirler arkadaşlar. Dediğim gibi 0-1 yaş grubu ama 1,5 yaşa kadar olabilecek bir kısa kollu hırka oldu. Kolu da uzatmak isteyen arkadaşlarımız, kolu uzun yapmak isteyen arkadaşlarımız 20 ilmek daha atarak kolu uzatabilir. Evet, hırkamızın arka tarafını da göstereyim arkadaşlar. Ön tarafı da bu şekilde. Evet, hırkamızı beğendiyseniz arkadaşlar hep beraber videosuna geçebiliriz. Evet, şöyle ben 40 tane ilmek attım, hazırladım arkadaşlar. Bunu 18 santim kadar ördüm. 40 ilmek attım, haroşamızı ördük. Bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Bunu da gösterecek bir şey olmadığı için 40 ilmek attım. 40 diş haroşa ördüm ama tabii ki 40 diş haroşa sizde kaç santim gelir? Bende 18 santim geldi, bakın. Tam 18 santim. Eni de şöyle bakalım. Eni de 16,5 santim arkadaşlar. Boyu 18 santim, eni 16,5 santim. 40 ilmek attım. 18 santim haroşa ördüm. Haroşa ördükten sonra arkadaşlar modelimize geçmeden ben önce iplerimizi tanıtayım. Şimdi bu ipe geçeceğiz. Alt farklı renk, üst farklı renk olacak. Siz kendi istediğiniz rengi ayarlayabilirsiniz. Bakın. Alize Baby Best'in arkadaşlar 100 gram ağırlığında 240 metre uzunluğunda bir ip. Kolor numarası da arkadaşlar, renk numarası da 27. Renk numarasını vereyim ki ona göre beğenirseniz rengini alabilirsiniz. Şiş numarası da, şişi de söyleyeyim hemen arkadaşlar, 4 ila 5 arası. Ben 4 numaralı şişle başladım. Bakın 4 numaralı şişle başladım. Eli bol olan arkadaşlarımız 3,5'la örebilirler. Benim elim sıkı olduğu için 4 numaralı şişle başladım. Bu alt taraftaki ipimizde arkadaşlar Himalaya bambus serisi 100 gram ağırlığında 260 metre uzunluğunda bir ip. Evet, şimdi ne demiştik arkadaşlar? 40 ilmek başladım. 18 santim boyunca ördüm. Eni de 16,5 santim, boyu 18 santimini vererek hırkamıza başlıyoruz. İpimize geçeceğiz. Yani ikinci rengimize geçeceğiz. Üst tarafı farklı, alt tarafı farklı renk öreceğiz arkadaşlar. İstediğiniz renkte tonları işte pembenin koyu tonu, açık tonu olabilir. Ben de bu renkler olduğu için ben bu iple size anlatmaya çalışacağım. Daha doğrusu bu ipler geldi bana. Bu iplerle istendi. Bu şekilde anlatmaya çalışacağım size. Şimdi bakın. Önce aslında şöyle alalım çünkü ikinci ipe geçeceğimiz için, bu sırada da öreceğim için ben alt ilmeğimi söktüm. Bu iple başlayacağım için. Evet, 10 ilmek örelim. Şöyle tutalım. İpi biraz şöyle tutalım ki arkadaşlar. 10 ilmek örelim. 10 ilmekten önce bakın şu ipimi keseceğim buradan. Yan tarafa doğru yedireceğim. Ön taraftayız arkadaşlar. Evet, ipimizi de şu şekilde bağlayalım. Bu detayı da göstermek istedim size arkadaşlar. Sizin de bilmeniz için bu şekilde sıktım. Bakın. Sıktıktan sonra ilk ilmeğimle beraber bakın yedirerek gideceğim arkadaşlar. Bakın ilk ilmeğim. Daha sonra bunu bu şekilde atıyorum. İpimin üzerinden sıkı dursun burası da. 10 ilmek öreceğiz. 2. Tekrar atıyorum bu ipimi.
3, tekrar atıyorum, 4. Aynı zamanda ip kenarda kalmayacak arkadaşlar. Bu şekilde atıyorum. 5. Bakın yukarıdan attım. 6, 7, 8, 9, evet ve 10. 10 ilmek boyunca aynı zamanda ipimi arka taraftan yedirdim. Bakın arkadaşlar, bunu da buradan keseyim, gerek yok durmasına artık. Bu şekilde çekelim. Sağlamlaştırdık. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, pile yapacağız. 10 ilmek düz ördüm. Şimdi buradan şöyle çorap şişiniz varsa ya da ilmek toplayıcı aparatlar var arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 pilemizi yapıyoruz. Bakın sola doğru pilemizi yapacağız. 5 tane ilmeğimi aldım. Bu şekilde ön tarafa getirdim. Arka tarafla beraber, bakın arkadaki ilmeğimle beraber öndeki ilmeğimi beraber öreceğim. Birleştireceğim. Evet bakın, bir buradan aldım. Bir buradan aldım. İkisini birlikte ördüm. İkisini de çıkartıyorum. Bakın. Bir ön şişimden alıyorum. Bir arka şişimden aldım. İkisini birlikte ördüm. Ön şişimden aldım. Arka şişimden aldım. İkisini birlikte ördüm. Ön şişimden aldım. Arka şişimden aldım. İkisini birlikte ördüm. Şöyle çıkaralım. Son birleştirmeyi yapıyoruz. Ön şişimden aldım. Arka şişimden aldım. İlk pilemi yaptım. Bakın arkadaşlar. İlk pilemizi yaptık. Bakın burada da 1, 2, 3, 4, 5. Bu sefer bakın sağa doğru yapacağız pilemizi. Bu ilmeğimiz arka tarafta. Bakın burada ön tarafta, burada arka tarafta kalıyor. Bunu bu şekilde birleştireceğiz. Bir buradan alacağız. Ön şişimizden. Bir arka şişimizden. Bunu eşitleyelim yalnız. Bir bu taraftan alıyoruz. İkisini birlikte düz ördük. Ördüklerimizi şişimizden çıkartalım. Evet bakın. Bir buradan aldım. Bir buradan aldım. Evet. Bir buradan aldım. Bir buradan aldım. Ördüm. Bir buradan aldım. Bir buradan aldım. Pilemizi de yaptık. Bakın. Sağa doğru pilemizi de yaptık arkadaşlar. Bakın. İki taraftan pilemizi yaptık. Sola doğru, sağa doğru yaptık. Şimdi şişimizi alalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmeğimizi de örüyoruz. Bakın ortada pilemizi yaptık. 10 ilmek ördük. Pilemizi yaptık. Tekrar pilemizi yaptık. Sağa doğru, sola doğru. Bakın burada sola doğru, burada sağa doğru pilemizi yaptık. 10 ilmek örüyoruz. Haroşa olarak. Devamlı haroşa ile devam ediyoruz modelimize arkadaşlar. Evet. Arka taraftan tekrar haroşa olarak örüyoruz. Yani hırkamızın modeli haroşa arkadaşlar. Çok güzel bir hırka olacak. Kısa kollu hırka olacak. Tabii kolu uzatmak isteyen arkadaşlarımız ilmek sayısını artırarak, şimdi kola ilmek atacağım ben. İlmek sayısını artırarak kolu uzatabilirler. Evet. Evet, ön tarafa geldik. Bakın arkadaşlar. Kol için 15 tane ilmek atacağız. Şu şekilde. Tabii siz daha farklı atabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse. İlk ilmeğimi aldım.
Bakın tığım ön tarafta, 15 tane ilmek atacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 ve 15. Bir tane de fazladan atıyorum. Bu arayı birleştirirken arkadaşlar ikisini bir öreceğim. 16. Bu bedenden geldiğimiz ilmek. Yani başta aldığımız ilmek, bedenden gelen ilmek. Bunu da bu şekilde buraya ekliyorum. Şimdi 15 tane ilmeğimizi örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Pardon. 15 ilmeğimizi ördük. 2 4 6 8 10 12 14 15. 16. ile bakın bir ilmek fazla eklemiştim. Baştaki ilmeğimle, yani bedenden aldığımız ilmek vardı arkadaşlar. Bir de fazladan ilmek aldım. O bedenden aldığımız ilmekle sonradan bir tane fazla ilmek eklemiştik. Onu birleştiriyoruz. Onu, bu aradaki yer boşluk kalmasın diye arkadaşlar. Bakın. Kol için 15 tane attık. Bir tane fazladan attık. O bir tane fazladan attığımızda bedendeki ilk ilmeğimizi birleştirerek ördük arkadaşlar. Yine 15 tane ilmeğimiz var. Bedende kaç ilmeğimiz kaldı? 5 buradan eksildi. 5 buradan eksildi. 10 ilmeğimiz eksildi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 ve 30. Bakın birleştirdiğimiz. Burada 15 ilmeğimiz var. Burada 30 tane ilmeğimiz var. Toplam 45 tane ilmeğimiz oldu. Bakın arkadaşlar, 40 tane ilmeğimiz vardı. Pileleri yaparken 5'er ilmeğimiz eksildi. 5 ilmek bu taraftan, 5 ilmek bu taraftan eksildi. 40 ilmeğimizden 30 ilmeğimiz kaldı. Şimdi buradan 15 ilmek kol için arttırdık. Toplam tekrar 45 tane ilmeğimiz oldu. Bedende 30 ilmek, kolda 15 tane ilmeğimiz oldu. Tek tek anlatarak gideyim ki yanlış bir şey yapmayın arkadaşlar. Şimdi bu düz taraftan, bakın düz taraftan kolumuzu arttırdık. Pileli olan taraftan kol ilmeğimizi arttırdık. Şimdi arka tarafa doğru gelelim. Arka tarafta, her arka tarafa geldiğimizde birer ilmek arttıracağız arkadaşlar. 2-3 defa beraber, 2 defa beraber yapmamız yeterli. Daha sonra ilerlettiğim zaman ben kaç defa arttırdığımı, kaç ilmeğimiz olduğunu sizinle paylaşacağım. Evet, arka tarafa geldik. Arka tarafta artırma yapacağız. Bu yaka için arkadaşlar. Yani bu iliksiz tarafı yapıyoruz şu an. Yaka için artırmamızı yapmaya başlıyoruz. Bakın ilk ilmeğimi aldım, şu şekilde düzeltiyorum. Bir ilmek ördüm. Daha sonra arka taraftan girdim. Bir ilmek daha ördüm. Bir ilmekten 2 ilmek çıkardım. Şimdi arka taraftan örerek gelelim. Ön taraftan da örerek gelelim. Tekrar burada buluşalım arkadaşlar. Bir daha arttıralım beraber. İsterseniz bu sırayı beraber yapalım, yanlışlık olmasın. Şimdi kola doğru geliyoruz. Kolumuzu da örüyoruz. Ön tarafa dönüyoruz. Sıra sonuna geldik. Dediğim gibi ters ören arkadaşlarımız vardır haroşayı. Onlar da tersen örebilirler. Burayı sıkı tutalım. Dönüyoruz.
Bakın ön tarafa geldik. Kolumuzu örerek sıra sonuna doğru gelelim. Arka taraftan bir daha beraber artırma yapalım arkadaşlar. Evet, düz örerek sıra sonuna doğru geldik. Döndük. Arka taraftan ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın. Şöyle ilmeğimizi düzeltelim. Bakın. Bir ilmek örerek çıkardım. İçine girdim. Bir de yan tarafından girdim. Bir ilmek daha çıkardım. Bir ilmekten iki ilmeğimiz oluştu arkadaşlar. Artışımızı yaptık. Örerek gidelim. Ön yüzden de örerek gelelim. Bir tane daha beraber artırma yapalım. Daha sonra ben ilerlettikten sonra sizinle paylaşacağım kaç defa arttırdığımız arkadaşlar. Evet, arka taraftan örerek geldim. Ön taraftayım. Ön taraftan da örerek gidiyorum. Bakın son arttırma yaptığımızda arka taraftan örerek geldim ön tarafa. Ön taraftan da örerek gidiyorum. Tekrar döndüğümüzde bir arttırmayı daha beraber yapalım istedim. Evet, sıra sonuna geldik. Dönüyoruz. Artırmamızı yapalım. İlmeğimi düzelteceğim. Bakın içine girdim. Bir ilmek çıkardım. Düz örerek. Bir de arka taraftan girdim. Bir ilmek daha çıkardım. Bir ilmekten iki ilmeğimizi çıkardık. Şimdi ben ilerletip arkadaşlar, ilerlettikten sonra bakın arttırma başladı bu şekilde. Kaç defa arttırdığımı sizinle paylaşacağım. Bu şekilde bakalım arkadaşlar. 15 defa arttırdık. 45 tane ilmeğimiz vardı. 15 ilmeğimizle beraber 60 tane ilmeğimiz oldu. Bakın şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Bakın şu şekilde göstereyim. Şimdi 30 ilmeği keseceğiz. Yaka kısmını keseceğiz arkadaşlar. Yakayı keseceğiz. Bakın arka taraftayız. En son ön taraftan örerek geldik. Şu an arka taraftayız. 30 ilmeğimizi kesiyoruz. Evet, örerek 30 ilmeğimizi keselim. Bir ilmek ördük. Üzerinden arkadaki ilmeğin içinden atlattık. Bakın bir ilmek ördük. Arkadaki ilmeği üzerinden atlattık. Bir ilmek ördük. Bu şekilde 30 ilmeğimizi kapatalım arkadaşlar. Yaka kısmını kesiyoruz. Evet, bir ilmek ördük. Arkadaki ilmeğin içinden geçirdik. Bir ilmek ördük. Arkadaki ilmeğimizin içinden geçirdik. Evet, son ilmeğimizi de keselim. 30 ilmeğimizi kapattık arkadaşlar. Bakın 30 ilmeğimiz kaldı. Şimdi birkaç sıra bu taraftan örelim. Yaka kısmını kapattık. Evet, yakayı kesmeden önce arkadaşlar, yani arttırımdan sonra 16 diş haroşamız vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16'dan sonra bakın 16 diş haroşadan sonra birkaç sıra daha gittik. 2 diş haroşamız daha oluştu. Bakın 18 diş haroşamız oldu şu an. Şimdi artık arkadaşlar bakın buradan örerek geleceğiz. Tam 18 diş haroşamız oldu. Yakadan sonra 2 diş haroşamız daha oluştu. Şimdi sıra başına gelelim arkadaşlar. Daha sonra daha doğrusu sıra sonuna gelelim. Evet, bakın dönüyoruz. Burada şimdi 30 tane ilmeğimiz var. Her üçer ilmeği her sırada her örüşümüzde arkadaşlar üçer ilmek bırakacağız. Bakın. Şimdi 27 tane ilmeğimizi öreceğiz. 30 ilmeğimiz vardı.
27 ilmeğimizi örüp döneceğiz. Bakın 3 ilmeğimizi bıraktık. Döndük. Şimdi arada boşluk olmaması için arkadaşlar bakın şu şekilde bu yaka düşürmelerde yapıyoruz. Kısa satırlarda yapıyoruz arkadaşlar. Bu ilk ilmeğimi aldım. Bakın buradaki ilk ilmeğimi aldım. Bu şekilde çevirdim. Bu aralarda boşluk olmaması için. Evet. Bu sırada tamamı sıra sonuna kadar örüyoruz. Dönüyoruz. Her döndüğümüzde 3 ilmek bırakacağız. Her döndüğümüzde 3 ilmek bırakacağız. Her 3 ilmek bıraktığımızda da arkadaşlar o şekilde ipimizi arkaya doğru atıp gerdireceğiz. Bir ilmekten 2 ilmek çıkaracağız. Aradaki boşluklar olmaması için arkadaşlar. Evet, dönüyoruz. Şimdi 24 tane arkadaşlar. Şimdi 24 tane ilmek öreceğiz. İlmeğimizi öreceğiz. 3 ilmeği bırakacağız. Bir daha beraber yapalım. Daha sonra en son yaptığımızda arkadaşlar bu hizayı tamamen öreceğiz. Evet. Bakalım. Pardon, bunu alıyoruz. Burada çift ilmeğimiz bakın. Kısa satır yaptığımız yer arkadaşlar. Bu aralarda boşluk olmaması için. O yüzden bunu 2 ilmek olarak saymayacaksınız. 1, 2, 3. 3 ilmek bıraktık. Bakın. İlk ilmeğimi sağ şişime aldım. Bu şekilde alıyorum. Bakın arkadaşlar. İlk ilmeğimi sağ şişime aldım. İpimi bu şekilde çevirdim. Sıkı tutalım. Bakın 2 ilmek oldu. Şöyle sıkalım burayı. Örmeye devam edelim. Şimdi arkadaşlar aynı bu şekilde bir daha beraber yapalım isterseniz. Üçer üçer bırakarak dönüş yapıyoruz. Üçer üçer bırakarak dönüş yapıyoruz. Yani her ön tarafa geldiğimizde bakın. Pardon, arka tarafa geldiğimizde ön tarafta örüyoruz. Arka tarafta 3 ilmek bırakarak dönüyoruz. Bir daha dediğim gibi beraber yapalım. Evet, bakın. 1 2 3. Bakın kısa satır yaptığımız yer. Yani çift ilmek yaptığımız yer. Bunu sakın 2 ilmek olarak saymayın. 1 2 ve 3. Döndük. Bakın bu şekilde ilk ilmeği alıyorum. Çeviriyorum. Bakın çift ilmek yaptım arkadaşlar. Örmeye devam ediyorum. Aynı bu şekilde üçer üçer bırakarak devam edelim arkadaşlar. Video çok uzun olacak çünkü. En sonuncu da evet örelim. 2 3 4 5 ve 6. Bakın 1 2 3. Son dönüşümüzü yaptık. 6 tane ilmek kalacak arkadaşlar. Son dönüşten sonra bakın sağ şişime aldım. Çevirdim. Bu şekilde 6 ilmeğimi örüyorum. Şöyle yapalım. Sıkalım orayı. Yalnız bunu çevirdiğiniz zaman bu şekilde sıkacaksınız. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde sıkacaksınız. Örmeye devam edeceksiniz burayı tutarak. Evet, son 6 ilmekte
dönüş yapmıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Burayı ördükten sonra diğer parçamıza geçeceğiz arkadaşlar. İlikli kısma geçeceğiz. Burayı şişte bırakacağız. Evet, düz örerek gidelim. Üç, 4, 5. Bakın bunu şu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Düz ördüm. Bakın. Bu çiftli ilmeği bu şekilde alıyoruz. Bakın aralarda hiçbir boşluk olmadı. Bakın şu kısa satır şeklinde yaptığımız ipi kaldırdığımız şekilde burası gayet düzgün duruyor. Yalnız böyle alacağız. İçinden girip düz öreceğiz. Evet. Bakın bu şekilde şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar, yandan girdim içine, düz ördüm. Evet, bu şekilde düz ördüm. Gayet düzgün duruyor. Ördük. Bakın çiftli ilmeğimiz. İkisini birlikte alıp ördük. 3 ilmeğimizi de ördük. Bu parçamıza başlayalım. Şimdi ilk başta ne yapıyorduk arkadaşlar? 10 tane ilmek örüp daha sonra bakın ön taraftayız. Şimdi bunun tam tersini yapacağız arkadaşlar. Bakın kol, şöyle göstereyim. Kolumuz bu tarafa gelecek. Artırdığımız ilmek tarafı bu tarafa gelecek. Ama tabii ki düğmeliği de açacağız. Detaylarımız var bu yeni başlayacağımız parçada. Şimdi o parçaya başlayalım arkadaşlar. Buradaki ipimiz iptal. Şöyle keselim bunu da. Bu ipimizi kenara koyalım makasla beraber. Buradaki parçamıza başlayalım. Şimdi şöyle ilk ilmeğimi açıyorum ki oradan örerek gireceğim. Böyle arka tarafa alacağım. 10 ilmeğime kadar veya 5-6 ilmekle beraber örerek gideceğim. Şimdi şöyle bağlayayım ikisini. Evet, bakın ne yapıyorduk arkadaşlar. Şöyle gelelim. Bu bağladığımız ipi ilmeğimizle beraber yediriyorduk. Bakın şu şekilde atıyoruz. Yukarıdan 10 ilmeğimizi örüyorduk. Bunu bu şekilde örelim 10 ilmeğimizi arkadaşlar. Evet, bakın bu şekilde devam ediyorduk. Burayı da keselim aslında. Bu durmasın burada. Şimdi pilemizi yapacağız. 1 2 3 4 5. Bu şekilde alıyorduk. Ön tarafta bırakıyorduk bunu. Şişteki ilmeklerimiz arka tarafta kalıyordu. Burayı eşitliyoruz. İkisini birlikte bir buradan bir buradan alarak sıkı tutalım arkadaşlar. Arada bolluk olmasın. Örüyorduk. Yani aynı diğer taraf gibi yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi ben masada zorlandığım için ilk yapılışını gösterdim arkadaşlar. O yüzden pliyi yapıp hemen dönüyorum. Bu şekilde alıyorduk. Dördüncü ilmeğimizi aldık. Evet, beşinci ilmeğimizi aldık. Bu taraftaki pilemizi yaptık. Sola doğru yaptık pilemizi. Evet, bakın. Sola doğru yaptık. Şimdi buradan 5 ilmek alıyoruz. Bu sefer arka tarafa getiriyorduk. 2 4 5. Evet. Bu sefer arka taraftan, çorap şişi olması şart değil. Aparatınızın da olması şart değil. Her türlü yapılır arkadaşlar. Bakın. İki taraftan bir ilmek aldım. Ördüm.
Bir önden aldık ilmek, bir arka taraftan aldık. İkisini birlikte ördük. Evet. İkisini birlikte ördük. Ön taraftan aldık, arka taraftan aldık. İkisini birlikte ördük. Evet. Şimdi bu tarafa alalım. 10 ilmeğimizi örelim. Bu parçamızın da pilesini yaptık. Şimdi arkadaşlar, evet, pilemizi yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dönüyoruz. Bu tarafta kol için ilmeklerimizi çıkarıyoruz. İlk ilmeğimizi alıyorduk. Bakın, ilk ilmeğimizi aldıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16. Bir tane 15 ilmek lazım bize arkadaşlar. Bir tane fazla atıyorduk. Arada 16. ile 17. ilmeği birleştirmek için. Bu da bedenden gelen ilmeğimiz. Evet. Şimdi 15 ilmeğimizi düz örelim. 1 2 3 14 ve 15. 15 ilmeğimizi ördük. 16. ile 17. ilmeğimizi birlikte ne yapıyorduk arkadaşlar? Örüyorduk. 16 tane ilmek artırdık. Bir ilmeğimizde bedenden aldığımız ilmekte ekledik. Burada 15 tane ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Bu tarafta da 30 tane ilmeğimiz var. Toplam 45 tane ilmeğimiz oldu. Evet, şimdi sıra sonuna kadar örerek gidelim. Sıra sonuna geldik. Bakın, bu taraftaki arttırmayı farklı yapacağız arkadaşlar. Diğer taraf içte kalacağı için burası daha düzgün gitmesi lazım. İsterseniz o tarafı da o şekilde arttırabilirsiniz. Yani diğer tarafı da bu şekilde arttırabilirsiniz. Ama o taraf içte kalacağı için, ya düğmesi iliksiz taraf içte kalacağı için bu taraftaki arttırmayı bakın bu şekilde yapıyoruz. İlk 2 ilmeğimizi ördük, doladık. Daha sonra örmeye devam ediyoruz. Şimdi bu doladığımız yere girinceye kadar arka taraftan da örelim arkadaşlar. Orada açıklık olmaması için, yani arttırma yaptığımız yerde açıklık olmaması için nasıl aldığımı göstereceğim size. Şimdi bu taraftan örelim. Diğer taraftan da arttırma yaptığımız yere kadar gelelim. Evet, bakın, arttırdığımız yere doğru geldik. Bakın arkadaşlar, arttırdığım yer. Burayı böyle değil arkadaşlar, delik olur. Bu şekilde alıyoruz. Arka taraftan, yan tarafından daha doğrusu bu şekilde aldık. Bakın, bu şekilde ördüm. Açıklık olmadı. Bakın arkadaşlar. Evet, şöyle göstereyim. Bakın, açıklık olmadı. İsterseniz diğer tarafta da artırmaları bu şekilde yapabilirsiniz ama diğer taraf önemli olmadığı için, o içte kalacağı için bu taraf dışta kalacak. Yani düğme ile olan taraf dış tarafta kalacak. Şimdi burada hem artırma yapacağız hem düğme ilmeğimizi açacağız. İlk ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi ördüm. Bakın, 2 ilmekten sonra bu arttırmamız arkadaşlar. Arttırmamı yaptım. Bir ilmek daha ördüm. 1, 2, 3, 4. 4 ilmekten sonra düğme iliği için, bakın bunu arttırmayla karıştırmayalım. Düğme iliği için bir ilmek doladım. 2 ilmeğimi birlikte kestim. Bunu düğme iliğimiz için açtık. Şimdi bu taraftan örelim arkadaşlar. Orada da göstereceğim size. Arka taraftan da örerek gelelim. Evet. Düğme iliğine ve artırdığımız bölüme doğru geldik. Bakın. Düğme iliği yaptığımız yer arkadaşlar. Onu normal, bakın, normal şu şekilde alıyorum. Açıklık olması için düğme dikeceğiz buraya. Düğme geçecek buradan. Orayı normal örüyoruz. Bu arttırdığımız ilmek, bakın arkadaşlar, yan taraftan artırarak gittiğimiz ilmeğimizi devamlı bu şekilde örüyoruz. Bakın, artırdığımız belli değil.
Şimdi 5 diş haroşa ara vereceğiz. Daha sonra diğer düğmeliğimizi açacağız. Bu arada artırmalarımızı unutmayacağız. 2 ilmekten sonra hemen artırmamızı yapıyoruz. Devam ediyoruz. Artırmalarımızı nasıl örüyoruz arkadaşlar? Yan tarafından girerek, bakın açıklık olmuyor. Yan tarafından girerek örüyoruz. Şimdi 5 diş haroşaya kadar öreyim ben. Aynı zamanda da artırmaları unutmayalım. 5 diş haroşadan sonra hemen dönüyorum. Evet, 5 diş haroşayı tamamladık arkadaşlar. Bakın bu iliğin üstündeki diş değil. 1, 2, 3, 4, 5. İliğin üstündeki dişi saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 diş haroşadan sonra ikinci düğmeliğimizi açmaya başlıyoruz. Evet, 2 ilmeğimizi ördük. 2 ilmeğimizi ördükten sonra artırmalar tabii ki devam ediyor. Doladık. Bir ilmek daha ördük. Bakın düğme iliğimiz için bir ilmek doladık. 1, 2 doladığımızla beraber 3, yani arttırma yaptığımız ilmekle beraber 3, 4 ilmek ördük. Daha sonra düğme iliği için bir ilmek doladık. 2 ilmeği birlikte kestik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İkinci düğme iliğimizi açıyoruz. Doladık. 2 ilmeği birlikte kestik. Şimdi arka tarafa gelelim arkadaşlar. Ön yüzden örelim, arka yüzden örelim. Artırma yaptığımız yere, düğme iliği açtığımız yere doğru gelelim. Evet, düğme iliği açtığımız yer arkadaşlar. Bakın bunu normal örüyoruz. Diğer düğme iliğimize doğru gelelim. 10 ilmek ördükten sonra bakın diğer düğme iliğimizi de ördük. Buradaki artırma yaptığımız ilmeğimizi nasıl giriyorduk arkadaşlar? Bu şekilde giriyorduk. Şimdi son düğme iliğimize kadar arkadaşlar haroşa arası vereceğiz. Son düğme iliğimizi açacağız. 5 diş haroşa daha oluşturuyoruz. Evet, 2 ilmeğimi ördüm, doladım. Artırma yaptığımız ilmek, bakın arkadaşlar, bunu her sırada arttırıyoruz. Şimdi ben 5 diş haroşayı tamamlayıp son düğme iliğinde yine beraber yapmak için hemen dönüyorum. Evet, 5 diş haroşayı tamamladık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi son düğme iliğimizi açacağız. Aynı zamanda ne demiştik? Artırmaya devam ediyoruz. 2 ilmek ördüm, doladım, artırmamı yaptım. Bir ilmek daha ördüm. Şimdi düğme iliğimiz için doladım. 2 ilmeği birlikte kestim. Daha sonra 20 tane, burada 10 tane örmüştük. Burada 20 tane ilmeğimizi örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, 20 tane ilmeğimizi ördük, doladık. 2 ilmeği birlikte kestik. Evet, son düğme iliğimizi açtık arkadaşlar. Şöyle görünüyor mu? Evet. Tekrar arttırdığımız yere arka tarafa doğru gelelim. Evet, düğme iliğimize doğru geldik. Bakın ön taraftan ördüm, arka tarafa geldik. Düğme iliğini ördüm. 20 tane ilmeğimi örüyorum. Bakın arkadaşlar, kestiğimiz ilmek değil, arttırdıktan sonra düğme iliğini düğme iliğini doladıktan sonra kesmiştik. Ondan sonra 20 tane ilmek örüyoruz. Onu karıştırmayalım. Evet, düğme iliğimizi ördük. Bakın bu şekilde açıklık olacak. Arttırdığımız ilmeği ne yapıyorduk? Bu şekilde örüyorduk. Delik olmaması için.
Evet, ördük. Şimdi dönüyoruz. Son artırmamızı yapacağız. 60 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Son artırmayla beraber 2 ilmeğimizi ördük, doladık. Şimdi sıra sonuna kadar gidelim. Arka taraftan da örerek gelelim. Burada kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet, arka taraftan da ördüğümüzde 16 diş haroşamız oluşacak. 16 diş haroşadan sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Yakayı kesiyorduk. Bir iki diş gittikten sonra, yani 18 dişe tamamladıktan sonra kolu eğim vererek arkadaşlar dönüşler yapıyorduk. Şimdi ben bu sırayı öreyim. Arka taraftan da öreyim arkadaşlar. Bu taraftan da öreyim. Şimdi ben bu sıramızı tamamlayıp arka taraftan da tamamlayıp ön tarafa geldiğimizde, evet, arka taraftan da örerek geldik. Şu artırma ilmeğimizi de örüyoruz. 60 ilmeğe ulaştık. Evet, 60 ilmeğe ulaştık arkadaşlar. Sayalım tekrar isterseniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Evet, 16 diş haroşamız oluştu arkadaşlar. Şimdi örerek keselim. 30 ilmeğimizi kesiyorduk. Kola geçiyorduk arkadaşlar. Diğer taraf gibi aynı. Kolu bir defa başlatalım. Üçer üçer dönüşler yapıyorduk. 6 ilmek kaldığında bırakıyorduk arkadaşlar. Şimdi önce bunu keselim. 30 ilmeğimizi keselim. Evet, bu şekilde örerek keselim. Evet, 30. ilmeğimi de kestim. 30 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi arkadaşlar burada 16 diş haroşamız vardı. 18 dişe tamamlayacağız. Daha sonra kolun eğimine başlayacağız arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 sıra daha gideceğiz. 2 diş haroşa oluşturmak için. Evet, bakın 18 dişe tamamladık arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Kesimden sonra, yani yaka kesiminden sonra 2 diş haroşa daha oluşturduk. Şimdi kolu beraber başlatalım arkadaşlar. Diğer kol gibi aynı. Ben bir defalık göstereceğim yine. Son 3 ilmeğimiz kalıncaya kadar örüyoruz. Üçer üçer bırakarak son 6 ilmeğe kadar üçer üçer bırakıp dönüyoruz arkadaşlar. Üçer ilmek bırakıp dönüyoruz. Üçer ilmek kolda bırakıp dönüyoruz. Yani eğim veriyoruz. Omuz kısmına doğru, kola doğru, yani koldan omuz kısmına doğru eğim veriyoruz. Kolunda daha fazla genişlememesi için. Şimdi 1 2 3 ilmek, bakın 3 ilmeği bıraktım. Döndüm. Delik oluşmaması için ne yapıyorduk arkadaşlar? Aralarda delik olmasın diye, bakın, ilk ilmeğimi aldım, çeviriyorum arka tarafa, iyice sıktım, düz örmeye devam ediyorum. Her bu tarafa geldiğimde arkadaşlar üçer ilmek bırakıyorum. Bakın burada 2 ilmek oluştu, bu tek ilmek. 1 2 3, her dönüşümüzde üçer ilmek bırakıyoruz. Her dönüşümüzde üçer ilmek bırakıyoruz. Kolda gösterdim arkadaşlar. Bir daha beraber yapalım. Evet, 3 ilmeğe geliyoruz. Bu sefer 6 ilmek bırakmış olacağız arkadaşlar. 3 ilmek bırakıp dönmüştük. Ördük geldik. Tekrar 3 ilmek bırakacağız. Bakın arkadaşlar, çiftli ilmek, bunu bir olarak sayıyoruz. 1 2 3 dönüyoruz. 6 ilmek bıraktık.
Dönüşlerde ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk ilmeğimizi alıyorduk. Yukarıdan geçiriyorduk. İyice sıkıyorduk. Bakın 2 ilmek oluştu. Evet, bu şekilde üçer üçer bırakarak son 6 ilmeğe kadar arkadaşlar, 6 ilmek kaldığında bırakıyorduk. Şimdi ben bu kolu da tamamlayıp hemen dönüyorum. Evet, bakın bu şekilde keserek geldik arkadaşlar. Son 6 ilmekte bıraktık. Evet, şimdi dönüyoruz. Bir sıra örüyoruz. İpimizi orada bırakıyoruz. Daha doğrusu bir sıra örüp bırakıyoruz. Arka tarafa başlayacağız arkadaşlar. Nasıl örüyorduk? 6 ilmeğimizi örelim. 1 2 3 4 5. Bakın bu çiftli olan ilmeği nasıl alıyorduk? Hemen arka taraftan girip örüyorduk. 1 2 çiftli ilmeği giriyorduk. İkisini birlikte örüyorduk. Bakın bu şekilde boşluk olmuyor arkadaşlar. Dönseydik eğer arada boşluk olacaktı. Arada boşluk olmasın diye aradan alacaktık. Bu sefer de buradaki haroşamız bozulacaktı. Bu şekilde yaptığımız zaman, ipi atlatarak çift ilmek çıkararak yaptığımız zaman arada boşluk kalmıyor. Bunu bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dönüşlerde. Şimdi bu sırayı tamamlayayım ben. Arka tarafta buluşalım. Önleri bitirdik. İlikli ve iliksiz kısmı bitirdik. Arka tarafı hazırlayacağız. Arka tarafı hazırlayıp hemen şöyle ben arka tarafı da hazırladım arkadaşlar. 18 santim ördüm. 18 santim arkadaşlar bende 40 diş haroşa ediyor. Bakın 18 santim bende 40 diş haroşa ediyor. Sizin elinize göre değişeceği için siz 18 santime göre öreceksiniz arkadaşlar. Arka tarafı 70 ilmek başladım. Bakın arka tarafı 70 ilmek başladım. Ve 18 santime kadar ördüm. Yani ön tarafta yaptığımız gibi 18 santime kadar ördüm. Şimdi burada ilmek keseceğiz arkadaşlar. 50 ilmeği düşüreceğiz. Toplam 70 ilmeğimiz var. 20 ilmeğimizi eksilteceğiz. Şunu da keselim artık. Şöyle keselim. Evet, buradan yine tekrar bakın ilk ilmeği çıkarıyorum yeni ipime geçeceğim için. Oradaki ipimi yine yedireceğim aynı şekilde. Buradan bağlayayım. Buradaki ipimi yine yedirerek gidiyorum. Evet, bakın bu şekilde yedirerek geldim. Bir daha yapalım. Şöyle yapalım. 2 4 6 8 10 12 14 15 15 tane ilmeğimizi ördük. Bir daha sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 15. Şimdi 20 tane ilmeğimizi eksilteceğiz arkadaşlar. Bu şekilde 1 2 3 4 5 2 ilmeğimizi alıp kesiyoruz. 6 7 18 19 ve 20. 2 4 6 8 10 12 14 ve 15. Şimdi sayalım. 15 ilmeğimiz de burada kaldı. 15 sağda 15 solda örüyoruz. Ortadaki 20 ilmeğimizi kestik. Toplam 50 tane ilmeğimiz oldu. Beraber sayalım isterseniz. Evet, bakalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 50 tane ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Şimdi döndüğümüzde arkadaşlar bakın şöyle alıyoruz. İpimizi arka tarafa atıyoruz. Bakın bedendeki ilk ilmeğimi aldım. 15 tane ilmek çıkarıyor. Evet, 16 ilmeğimizi attık. Bu bedendeki ilmeğimizi de takıyoruz.
düz olarak örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bakın 16. ve 17. ilmeğimi birleştirdim. Yani bedendeki ilmeğimle bir tane fazladan attığım ilmeğimi birleştirdim. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Diğer tarafta da 15 ilmeğimizi, yani 16 ilmeğimizi çıkaralım. Orada da kolu başlatalım arkadaşlar. Daha sonra aşama aşama devam edeceğiz. Evet, örerek geldik. Ön tarafa dönüyoruz. Burada da 16 ilmeğimizi atıyoruz. Ne yapıyorduk? İlk ilmeğimizi alıyorduk. Bakın. Hemen 1 2 3 4 5. Evet, bedenden gelen ilmeğimizi de ne yapıyorduk? Takıyorduk. Evet, kola başladık arkadaşlar. Kol boyunca öreceğiz. Daha sonra eğim vererek arka tarafı bitireceğiz. Bakın ne kadar örmüştük kolu. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle göstereyim. Eğim vermeye başlayacağımız yerden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 diş haroşa oluncaya kadar öreceğiz. Daha sonra her iki taraftan arkadaşlar eğim vereceğiz. Bu sırayı tamamlayalım. Sayarak gidelim. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. ilmeğimi birlikte kestim. Evet. Artık kola başladık arkadaşlar. 18 diş haroşa oluncaya kadar öreceğiz. Daha sonra arka tarafı eğim vererek bitireceğiz. Evet, bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. 18 dişi tamamladım. Şimdi artık kollara eğim vereceğiz. Ortadaki, bakın burada ortadaki 20 tane ilmeğimiz sabit kalacak. Her kola geldiğimizde 3'er ilmek bırakacağız. Her kola geldiğimizde 3'er ilmek bırakacağız. En son 6 ilmekte bırakacağız ve keseceğiz. Arka tarafı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi burada başlıyoruz. Bakın buradan örerek geleceğiz. 3 ilmek bırakarak bu taraftan örerek geleceğiz. 3 ilmek bırakarak devam edeceğiz. Beraber başlatalım arkadaşlar. Çünkü önde tek tek detaylı gösterdim. O yüzden bir defa beraber yapalım. Evet, düz örerek son 3 ilmeğe kadar gelelim. Ortada bıraktığımız ilmekler arkadaşlar ense ilmeğimiz. Evet, ayracımızı alalım. Burayı karıştırmamak için eğim verirken o yüzden ayraç koydum. Bu iplerden olan ayraçlar daha çok hoşuma gidiyor. Daha yumuşak oluyor arkadaşlar. Ayraçları rahat hareket edemiyorum ben. Evet, ortada 20 tane ilmeğimiz var. Örüyoruz. Evet, son 3 ilmeğimize kadar örelim. Evet, bakın 3 ilmeğimizi bıraktık, döndük. Döndükten sonra hemen bu ilmeğimizi bakın bu şekilde aldım. Bakın arka taraftan aldım bu şekilde. Ne yapıyoruz? Bakın şöyle yapalım. Net görün. Bir defa beraber yapalım. Bu şekilde sıkarak bakın arka tarafa çekerek 2 ilmek haline getirdim. Bir de diğer tarafta beraber yapalım. Son 3 ilmeğe kadar gelelim. Evet, son 3 ilmeğe kadar geldik.
1 2 3 döndük. Bakın bu şekilde ipimi aldım, sağ şişime çevirdim. Çevirdikten sonra bakın arkadaşlar, sıkarak bir ilmeği 2 ilmek haline getirdim. Şimdi 6 ilmek bırakmış olacağız. 2 ilmeğimizi de örelim. Bakın 3 3 dönüyorum. İlmeğimi aldım, atlatıyorum, sıkıyorum. Diğer tarafa doğru gelelim. Bir de son defa o taraftan yapalım. Evet, son defa burada göstereyim arkadaşlar. 3 1 2 3, bakın çift ilmekleri tek sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 dönüyoruz. Evet, döndükten sonra bu ilmeğimizi, sağ işimizi aldık, çevirdik. Bakın üstten atlattık ve sıktım arkadaşlar. Evet, ben bu işlemleri tamamlayıp arkadaşlar hemen dönüyorum. Ne demiştik? Son 6 ilmekle bırakacağız demiştik. Her iki taraftan da bırakacağız. Bıraktıktan sonra evet, bakın düz taraftan örerek geldik. 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın son dönüşümüzü yapıyoruz. Ne yapıyorduk? İlk ilmeğimizi alıyorduk. Bakın arka tarafa getirerek 2 ilmek haline getirdik. 2 3 4 5 ve 6. Ayrıcımızı alalım. Ensedeki ilmeğimizi örelim. Evet. Ayrıcımızı aldık. Bakın 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın 3 ilmeğimizi bıraktık. Bu 2 ilmeğimiz tek ilmekti. 2 3. Son dönüşümüzü yaptık. Şimdi bakın arka tarafa doğru getirdim. Sıkıca tuttum. 2 ilmek haline geldi. Evet, bu taraftan da son dönüşümüzü yaptık. Bitti arkadaşlar. 6 ilmeğimiz var. Şimdi ayracımızı alalım. Buradaki 20 tane ilmeğimizi kesiyoruz. Bakın ensede bıraktığımız 20 ilmeğimizi keseceğiz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Bakın arkadaşlar, düz taraftayız. Düz tarafta en son düz tarafta başlarken burada başlamıştık. Burada devam etmiştik. Bakın ön tarafta dönüşe başlamıştık 3 3 bırakarak. Burada devam etmiştik. Şimdi bu ortadaki 20 tane ilmeğimizi kesiyoruz. Bakın burada 30 tane ilmeğimiz var. Karıştırmayalım arkadaşlar. Burada 20 tane ilmeğimizi keserek gideceğiz. Daha sonra omuzları birleştireceğiz. Ya da şöyle yapalım. Örerek birleştirelim. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek daha ördüm. Şöyle yapalım. Zorluk olacak. İçinden çıkardım. Bakın bir ilmek ördüm. İçinden çektim. Bir ilmek ördüm. Arkadaki ilmeğin içinden geçirdik. Bu şekilde 20 ilmeğimizi kapatalım. Yirmi ilmeğimizi bakın enseden kapattık. Şimdi bu tarafı örerek gideceğiz. Bakın o çiftli ilmeği nasıl alıyorduk ona da bakalım. Daha sonra şişte ilmeklerimizi bırak, daha sonra ön bedenle birleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle alalım ilmeğimizi. 1 2 3 4 5, bakın 6.'yı dönmüştük. 6 ilmek bıraktığımızda ne yapmıştık? 2 ilmeğimizi
ön tarafa, arka tarafa doğru getirerek çift ilmek yapmıştık. Bunu neden yapıyoruz arkadaşlar? Bu aralarda boşluk olmaması için. Evet. Evet, bu şekilde. Bakın, düzü bu şekilde aldık, kapattık. Evet, sıra sonuna geldik. Bakın şimdi, bakın düzler iç içe, tersler dışarıda kalıyor. Burayı şöyle yapalım. Buradaki ilmeklerimizi, 30 ilmeğimizi, bu tarafta da 30 ilmeğimiz var. Birleştiriyoruz. Bakın bu şekilde birleştiriyoruz. Buradaki ipi kullanalım. Burayı keselim. Buradaki uzun ipimiz yeterli. Uzun bırakmışım çünkü bu ipi. O ip yeterli. Buradan keselim. Evet. Buradaki ipi daha sonra yediririz. Şöyle kısacık göstereyim ben size. Tabi isteyenler keserek dikebilirler arkadaşlar. Ben bu şekilde daha düzgün olduğunu düşünüyorum. İsterseniz kesersiniz, daha sonra dikersiniz. İki taraftan da bir ilmek aldım. Bunu daha sonra içe doğru yedirelim. Bağlamak istemedim. Burada potluk olur çünkü. Evet, bakın. Bir ilmek ön taraftan, bir ilmek arka taraftan aldım. Arkadaki ilmeğin içinden geçirdim. Bir ilmek ön taraftan, bir ilmek arka taraftan. Üçünü birlikte kapatın, ya da bu şekilde de yapabilirsiniz. Arkadaki ilmeğin içinden geçirebilirsiniz. Her ikisi de aynı arkadaşlar. Evet, bir ilmek ön taraftan, bir ilmek arka taraftan aldım. Üçünü birlikte kapattım. Evet, bu şekilde kapatıyoruz. Sıkı tutmuyoruz. Bakın arkadaşlar, bu arkadaki ilmek sıkı olmasın. Omuz kısmı toplamasın. Evet. Evet, bakın. Burayı kapattık. Şöyle yapalım. Önce kilitleyelim. Bir zincir çekelim. Evet. Şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde de iplerimizi yedirelim. Bu haraşa dişlerden şöyle gelelim. Haraşa dişlerden yedirelim. Şöyle keselim. Burayı da böyle alalım. Şöyle birkaç haraşa aşağı doğru inerek sırayla şöyle ikisini birden alalım. Evet. Bu şekilde kilitleyelim. Şimdi bu taraftan bakın örerek geleceğiz. Bu çift ilmekleri de kapatmış olacağız. Bu taraf örerek geldim, kapattım. Ön tarafla birleştirdim, kapattım arkadaşlar. Şimdi bu tarafı şöyle yapalım. Bakın karıştırmayalım arkadaşlar. Buradan örerek geldim. Burada birleştirdim. Bunu da örerek geleceğim. Bu tarafta birleştireceğiz. Kol tarafında birleştireceğiz. Şimdi bu taraftan da örerek gelelim. Evet, düz örerek gidelim. Bu çift ilmekleri ne yapıyorduk? Bakın bu şekilde alıyorduk. Evet. Çevirelim. Bakın. Düzler içeride, tersler dış kısımda. Bakın bu şekilde buradan birleştiriyoruz. Bakın arkadaşlar.
en son kol kısmında bırakıyoruz. İki tarafta da kol kısmında bıraktık ilmekleri önlerde. Şimdi içe doğru düzleri aldım. Tersleri, bakın tersler dışarıda arkadaşlar. Düzler içeride. Şimdi diktiğim yeri de size göstereceğim. Yani dikişten ördüğüm, pardon, örerek birleştirdiğim yeri dikişten daha güzel oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi ama keserek dikebilirsiniz. Evet, şöyle yapalım. Omuzları tamamladık. Şöyle göstereyim isterseniz arkadaşlar. Bakın gayet güzel bir dikiş oldu. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Şimdi yan tarafları ben tığla dikiyorum arkadaşlar. Siz tabi istediğiniz gibi dikebilirsiniz. İğneyle dikebilirsiniz veya da benim gibi tığla birleştirebilirsiniz. Bakın ters taraftayız. Dediğim gibi düzler iç içe. Bu şekilde bakın. Bu şekilde geleceğiz. Kola doğru dikeceğiz. Kolda yalnız e, bu renkli dikeceğiz. Yani bedenle kolun ipleri ördüğümüz iplerden olacak arkadaşlar. Şimdi ben şöyle başlatayım isterseniz sizinle beraber. Bakın bir buradan girdim. Tam uçtan bir buradan girdim. Şöyle yapalım. Buradaki ipi de yedirmiş olalım. Daha sonra ip ekleyeceğim ben. Buradan kilitledim. Bu V görünümlü yerler, bakın arkadaşlar, buralardan giriyorum. Bu şekilde içinden çıkardım. İğne ile kolayınıza gelirse arkadaşlar iğne ile dikebilirsiniz. Buralardan girdim. Bu şekilde içinden çıkardım. Her iki tarafı da tığla birleştireceğim arkadaşlar. Bir de şunu yapalım beraber. Yeni ipe geçmeden. Bakın bu şekilde girdim. Şöyle içinden çıkaracağım. Burayı koparacağım artık. İp kısa olunca ip aşağıda kalmasını istemedim. Bir zincir çekelim, kilitleyelim buradan. Yeni ipime geçeyim. Evet. Bakın şöyle göstereyim. Bakın gayet güzel dikiş oldu ama tabi tığla dikmek istemeyen arkadaşlarımız iğneli dikebilirler. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradan bu şekilde gireceğim. Burada ipimi değiştireceğim. Aynı renkle burayı dikeceğim. Daha sonra bu tarafa dikeceğim. Daha sonra da şöyle bakalım arkadaşlar. Ben düğmelerini diktim. Buradaki dikişlerimizi bitirdim. Kolumuzu ve bedenimizi. Şimdi şöyle bir detay yapmak istedim arkadaşlar. İsterseniz daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Diyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle yapayım. Bakın. Şu şekilde sihirli halkamızı yaptık. Bakın. Buradan alttan girdim. Bir zincir çektim. Bir daha zincir çekerek kilitledim. Şöyle yapalım artık. Şu tarafa alalım. Bakın yukarıya doğru çektim. 2 çekiyorum. 3 çekiyorum. 4 5 6 şöyle çıkardım. 2 ilmeğimi aldım. 7 8 9 10 11
Şöyle alalım. Bakın 2 ilmeğimi aldım. 12, 13, 14. Şöyle sıkalım biraz. Çıkarıyorum bakın. 2 ilmeği aldım bu şekilde. 15, 16, 17, 18. Çıkarıyorum. Bakın 2 ilmeğimi aldım. 19, 20, 21. Şöyle çıkartalım. 2 ilmeğimi alıyorum. 22, 23, 24, 25. 25 tane yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde çıkardım. Şurayı düzeltelim. Kısa olmayacak çünkü. Evet. Buradan bu kısa ipimiz, bakın arkadaşlar, bunu çekiyoruz. Şöyle yapayım. Şurayı sıkı tutarak çektim. İyice küçülttüm burayı. Bakın halkayı küçülttüm iyice. Şöyle yapalım, düzeltelim. Başka figürler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde yapmak istedim. Kurdele yapabilirsiniz. Kelebek yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Evet. Şöyle sıkalım. Fazla sıkmayalım ilkini arkadaşlar. İkinciyi iyice sıkıyoruz. Bakın iyice sıktım. Burayı kısa bırakmayalım çünkü. Evet. Bakın bu şekilde yaptım. Şimdi videomuzu noktalayalım. Dediğim gibi arkadaşlar, istediğiniz figürü yapabilirsiniz. Şu alttan alıyorum hemen, arkasından tam şuradan, tam ortadan alalım. Bakın tam ortadan aldım. Buradaki 2 ipimi de alacağım. İpimi aldım. Alttan çekiyorum. Evet, buradaki ipimi de alıyorum. Bakın burada sıkıca, bakın iyice sıktım. Dik edebilirsiniz arkadaşlar. Ben bağlayarak bırakacağım. Bu şekilde, hatta 3 düğüm atalım. Daha sağlam olsun. Böyle küçük bir detay yapmak istedim. Dileyen yapar, dilemeyen de bu şekilde de bırakabilir. Evet. 3 defa düğümledim. Evet, 0-1 yaş grubu arkadaşlar. 1 yaşa kadar bu hırkamız diyelim. 0-1 yaş grubu. 1 yaşta biraz geçebilir. Çocuk gelişimi farklı olduğu için arkadaşlar 1,5 yaşa kadar da olabilir. Şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar. Bu ipimizden bu kadar kaldı. Diğer ipimizden sütlü kahve, lila rengi ve sütlü kahve, açık sütlü kahve arkadaşlar. Bundan da bu kadar kaldı. Benim yaramaz bunu mahvetti. Böyle sarmak zorunda kaldım. Yarım ip bundan gitti. Yarımdan biraz fazla. Yarımdan biraz fazla da bundan gitti arkadaşlar. Tabii bunu büyütmek isteyen arkadaşlarımız. Bakın, bunu büyütmek isteyen arkadaşlarımız boyunu uzatırlar. Burada ben 40, şöyle göstereyim. Burada ben 40 diş haroşa gittim. 45 diş, 46 diş haroşa gidebilirsiniz. Bedene isterseniz 3-4 ilmek ekleyebilirsiniz. Daha büyük çocuklarımız için, bebeklerimiz için örmek isterseniz 3-4 ilmek ekleyerek, boyunu da uzatarak bu bedeni büyütebilirsiniz. Kolu kısa kollu hırka değil de arkadaşlar, uzun kollu yapmak isterseniz 20 ilmek daha ekleyeceksiniz. Bakın ben 15 ilmek
atarak ördüm. Siz 20 ilmek daha ekleyerek, yani 35 ilmek atarak kolu biraz daha uzatabilirsiniz arkadaşlar. Arka tarafta bu şekilde, arka tarafı da göstereyim. Arka tarafta da bu şekilde, arka tarafımızda, ön tarafımızda bu şekilde. Şöyle kolumuzu da düzeltelim. Evet, ön tarafımızda bu şekilde. Umarım görünüyordur. İpimizden de, iki ipimizden de yarımdan fazla, yani yarımdan biraz fazla ip gitti. Bedeni büyüten arkadaşlarımıza 2 ip tam olarak gider. Bu biraz küçük oldu arkadaşlar. Yani bunu dengeleyeceksiniz. Uzun çekerek aynı şekilde yapacaksınız. Büyük yapacaksınız. Bu biraz benim küçük oldu sanırım. Böyle olsun artık, ne yapalım. Bu da böyle kalsın. Evet. İpimizin ne kadar gittiğini söyledik. Kol uzatmak isteyen arkadaşlarımız. Evet, kol uzatmak isteyen arkadaşlarımız 20 ilmek daha atabilirler. Evet, ne diyelim arkadaşlar. Yeni bir videoda, yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Desteklerinizi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.